Merhaba arkadaşlar. Şu an Ludwigsburg merkezdeyiz ve şu an bulunduğumuz yer Vorviertenpark ve bu görmüş olduğunuz saray bir av sarayı. Ve bu arkamda görmüş olduğunuz saray, bu sarayı Eberhard Ludwig yaptırmıştır. 1717 yılında buranın inşaatı başlamıştır ve 1723 yılında buranın inşaatı tamamen bitmiştir. Eberhard Ludwig kimdir? Eberhard Ludwig aynı zamanda bu bulunduğumuz merkezde Ludwigsburg'un kurucusudur. Bu şehrin kurucusudur. Zaten Ludwigsburg ismi de oradan geliyor. Eberhard Ludwig onun soy isminden geliyor. Şehri kendisi kurduğu için onun adı buraya verilmiştir. Ludwigsburg ismini. Eberhard Ludwig bu orman içerisinde bu sarayı yaptırdığında bu orman etrafını da çevirmiştir. Zamanında burada bir sürü değişik hayvanlar da vardı. Kendisi avlamayı çok sevdiği için ve hobisi olduğu için bu ormanın etrafını çevirerek burada bir sürü çeşitli hayvanlar vardı. Ve buraya gelip av sarayına gelip bu ormanda hayvanları avlardı. Tabii ki günümüzde o hayvanlar artık kalmadı. Burada artık sadece günümüzde geyikler var ve sincaplar var. Zaten sincaplar şehrin içinde de çıkıyor karşımıza. Orada da ormanlık alanlar, ağaçlar olduğu için. Ama şimdi burada sadece geyikler var. Ve buradan sonra da sizi alıp Monrop'a doğru götüreceğim. Ve Monrop'da orada çok güzel bir göl var. Ve orada da çok güzel tarihi bir saray var. Şu an benim bulunduğumuz noktadan karşıya baktığınız zaman tam bu karşıda onun büyük sarayı var. Asıl sarayı orada. Ve bu arkamdaki sarayda dediğim gibi burada avladığı zaman bu av sarayında dinlenirdi. Şu an burası kapalı olduğu için arkadaşlar bu arkamda da küçük bir kilise var. Şöyle dışarıdan size gösterebilirim. Bu arkamda kapı bayağı büyük bir kapı. Bunun yüksekliği tahminen 3 metre vardır diye düşünüyorum. Ama o diğer sarayın içindeki kapılar bunun kat kat daha fazla, daha büyük. Şu an terasın üstündeyiz. Ve bu yukarıdan da manzara karşımdaki böyle görünüyor. Ve tam bu karşıda da dediğim gibi büyük saray var. Bu iki saray buradan birbirine bakıyor. Arkadaşlar buraya istediğiniz zaman gelebilirsiniz. Burası tamamen ücretsiz. Kapıdan istediğiniz zaman girebilirsiniz. Bunlar tabii ki belli bir saatte burayı kapatıyorlar. Ama kapatsalar bile sorun değil. Siz yine istediğiniz saatte buradan çıkabiliyorsunuz. Bu bilgiyi de vermiş olayım. Acaba şu an geyik görür müyüz bilmiyorum. Biraz da şans işi. Çünkü geyikler burada hep kol geziyor. Onlar daha çok biraz da ormanın derinliklerinde geziyorlar. Şansımız varsa bir gün geyik görürüz. Yoksa göremezsek sağlık olsun. Ama bunlar hep böyle biraz ormanın derinliklerinde geziyorlar. Bazen de yol kenarında da geliyorlar. Ben geçen sene buraya gelmiştim. Burada da bir video yapmak istedim ben. Yine bu yaz aylarıydı. İşte bu Türkiye'de maalesef birçok ormanlarımız yandı, ağaçlarımız telef oldu, ormanlarımız telef oldu.
Ormanda yaşayan hayvanlar telef oluyor. Neticede yani onlar ormanda, ağaçta yaşıyorlar. Onların evleri, barınakları orası. Bir de o konu hakkında video yapayım dedim. Yani kendi düşüncemi, duygularımı sizlerle paylaşmak istedim. Ben bu konuda ne düşünüyorum? Yani kısaca kendi fikrimi ve duygularımı paylaşmak istedim. O videoda istiyorsanız videonun sonunda sağa veya sola eklerim videoyu. Siz de o videoyu izlersiniz ya da izlemezsiniz. Ama izlerseniz siz de kendi düşüncelerinizi, fikirlerinizi, yorumunuzu o videonun altında yorumlarda yapabilirsiniz. Burada her yere tabela var. İşte ormana girmek yasaktır. Çünkü bazı kuru dallar ve ağaçlarda başınıza düşebilir, tehlike oluşturuyor. Ve burada hayvanları da doyurmak yasak. Bazıları bir şey veriyorlar ama vermek yasak. Bundan birkaç ay önce de ben bu Ludwigsburg'daki o büyük saraya da gelmiştim. Orada da video yapmıştım. Tabii ki sarayın içine girmedim. Çünkü izin istedim aslında ama sarayın içine girip çekim yapmak için izin lazım. Ben de bunun için mail yazdım. Onlar da benden yani çekim için çekim yapmak istiyorsan 1000 euro vermen lazım, ödemen lazım diye. Ben de sonra tabii ki ben de daha iyi cevap vermedim. Ama en azından oraya gidip sarayın etrafını, dışını çektim. Ondan sonra orada sarayın büyük bahçesi var. Saray bahçesini çektim. Arkadaşlar bu arkamda yolun sonunda bu parkın yolu bitiyor. Oradan dışarı çıkıp oradan da Monrop'a doğru gideceğiz. Arkadaşlar maalesef karşımıza geyik çıkmadı. Belki bu yolun sonuna çıkar ama sanmıyorum. Buralar her yer çevrildi zaten. Yine çevrildi buralar. Videonun başında dediğim gibi. En azından buradaki geyikler sokağa çıkmasınlar diye. Buraya kilitliyorlar bu kapıyı. O diğer başladığımız yeri de kilitliyorlar. Ve buradan da çıkabiliyoruz. Gerçi o kapıdan da çıkabiliriz. Kapı açık ama buradan çıkalım. Şimdi bu yolu takip ederek buradan doğru Monrop'a doğru gidiyoruz. Orada da çok güzel bir göl var. Orada da gezilecek, görecek bir sürü yer var. Hatta orada da bir at çiftliği var. Orada bir sürü at çiftliği var. Bir de orada bir eski saray var. Orayı ziyaret edeceğiz şimdi. Neyse arayı daha fazla rahatsız etmeden ben gideyim yoksa beni sokacak. Şu an video esasında da sokma hiç niyetim yok. Şu an burada o kadar güzel yürüyüş yapıyorum ki arkadaşlar inanamazsınız. Zaten benim yürüdüğüm yollarda görüyorsunuz.
Geçen de bu sene aslında Almanya genelde soğuk ve çok yağışlı bir ülkedir. Ama bu sene maşallah bayağı bir güneş de var. Çok kuvvetli güneş de var. Ve yaz bayağı erken geldi. Havalar da çok sıcak. Geçenlerde hava çok sıcaktı mesela. Yani Almanya'nın her yeri yemyeşil. Her yerde bu güzelliği, yeşilliği, ormanları, ağaçları her yerde görebilirsiniz. Evet arkadaşlar, biz şu an Monrepo'dayız. Burası Monrepo. Biz Fofoten Park'tan başlayarak buraya kadar yürüdük. Yaklaşık 4 kilometre yol yürüdüm. Gayet güzel bir yürüyüş de oldu. Ve şu an bu arkamda görmüş olduğunuz Monrepo'da bulunan küçük bir saray. 18. yüzyılda kralların kafa dinleme yeri olarak yapılan bu bina dışarıdan bakınca tek katlı, sevimli bir göl evi gibi duruyor. Ama içerisi tam bir kraliyet illüzyonu. Binanın dışı sade ve asil bir klasizm. Ruhu ise rokoko. En büyük numarası da zaten bu mimari zekası. Dışarıdan küçük görünen yapının tam merkezinde yukarıya doğru uzanan devasa kubbeli bir parti salonu saklı. Krallar misafirlerini dışarıda mütevazılıkla karşılar. İçeride ise bu gizli salonla şov yapardı. Kısacası Monrepos göç gösterisi değil, saf bir 18. yüzyılın zevki. Arkadaşlar, benim bu arkamda çok güzel bir göl var. Eskiden maalesef orayı şimdi tabii ki kaldırmışlar. Benim bu sağ tarafımda orada küçük bir kulübe vardı. Orada da 1-2 saatliğine sandal kiralayabiliyordunuz. Sandal kiralayıp burada göle açılıp burada biraz sandalla göle açılabiliyordunuz. Ama maalesef birkaç senedir artık da yapılamıyor. Ama insanlar yine de buraya gelip akın ediyorlar. Burada geziyorlar, tozuyorlar. Zaten havalar da güzel. İnsanlar ne yapsın evde sıcakta? Onun için herkes şu an dışarıda. Arkadaşlar, şu an burada da çok güzel havalar olduğu için insanlar burada da çimene kuruluyorlar. Uzanıyorlar, zıplıyorlar, hopluyorlar.
Arkadaşlar bu Türkiye'deki haberleri takip ediyorum. Havalar yine ısındığı için insanlar artık çocukçuluğu alıp dışarı çıkmak istiyor. Çimene çıkmak istiyorlar. Çimene kurulmak istiyorlar. Hoplamak, eğlenmek istiyorlar. Ama maalesef Türkiye'de yine bu kene haberleri çıktı. Sivas'ta 4 kişi keneden dolayı hayatını kaybetmiş. Buradan onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim kalanlara sabır versin. Arkadaşlar kendinize dikkat edin. Tabii ki dışarı çıkacağız. Yine çimenlere kurulacağız, edeceğiz ama kendinize dikkat edin. Yani vücudunuzun her yerini kontrol edin. Kenarların hepsi tehlikeli değil ama bazı tehlikeli olabiliyor. Ve buradan tekrardan kenardan dolayı yakınlarını, ailelerini kaybeden herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Arkadaşlar şu an burada, arkamda da orada büyük bir at çiftliği var. Orada şu an dışarıda atları da görüyorum. Burada her sene yarışlar da düzenleniyor. Millet uzaktan gelip kendi atını getiriyor. Burada yarışlar da düzenleniyor, at yarışları. Ve bu çiftliğe gelip burada da binicilik eğitimi alabiliyorsunuz. At yarışları demek istediğim o at yarışları, o bildiğiniz yarışlar değil. Zıplamalar, işte at hareketleri. Siz anladınız beni, o tür yarışmalar var burada. Yılda bir defa düzenleniyor. Arkadaşlar sizden küçük bir ricam olacak benim. Bu videoyu şimdi bir saniye durdurup kanala abone olup like atıp bir de bu videonun altında yorumlar bırakırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdiden arkadaşlar size çok çok teşekkür ederim. Ve gelecekte bu kanalım için çok güzel, çok manyak içerikler var aklımda. Ve önümüzde gelecek zamanlarda kanalım için çok güzel, çok eğlenceli ve çok çılgın videolar var aklımda. O videoları da arkadaşlar kaçırmamak için bildirimleri de açabilirsiniz. Arkadaşlar buraya Monropio'ya geldiğimde ben size demiştim ki buradan sandal kiralayıp normalde göle açılabiliyordunuz ama maalesef yıllar önce kaldırdılar. Orası işte burası. Burada küçük kulübe vardı. Orada ödeme yapıp burada da yaklaşık 10-12 tane sandal duruyordu. Burada sandal kiralayıp göle açılabiliyordunuz. Ama bir de Stuttgart yakınlarında olması lazım. Max Eitze Gölü var. Orası da çok güzel. Orada kocaman bir göl var ve orada sandal kiralayabiliyorsunuz. Orada motorlu araçlar da kiralayabiliyorsunuz. Orada kiralayıp göl turu yapabiliyorsunuz.
Ve arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın.